Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Hatice. Bugün sizlerle havuç paça pantolon kesiyoruz 40 beden. Bel 76, basen 100, boy 98, diz genişliğimiz 46 santim, paça 30 santim. Kağıdımızın üst kısmında 10 santim kadar boşluk bırakarak önce bir açı yaptım. Şimdi bir dik çiziyorum aşağıya doğru. 2 kat yaptım kağıdımı. Neden? Önü arkayı aynı anda çizmek için. Size bu şekilde pantolonu çıkartacağım. Bu şekliyle de göstermek istiyorum. Ölçülerimizin belimizin 1/4'ü 19. Basenimizin 25. Diz ölçümüzün yarısı 23. Paçamızın yarısı 15. Beden ölçümüzün, basen ölçümüzün 1/4 25 santimi yukarıdan aşağıya doğru oturuş yüksekliği olarak alırken kemer ölçümüzü, kemerimizi ayrı alacağımız için kemer ölçümüzü yukarıdan çıkartmamız lazım. Kaç santim kemer istiyorsak o kadar. Kemerimi 4 santim planladım ancak 3 santim verdim. Bele 1 santim pay vermiş oldum. Ondan sonra 25 santimi işaretliyorum. Burası bizim oturuş yüksekliğimiz oluyor aynı zamanda. 25 santimi işaretledim. Mezurumu kaldırmadan direkt boy işaretimi alıyorum. 98 santim. Diz ölçümü almadım. Diz ölçümü almak için belden paçanın arasını ölçüyorum. 49 santim. 98 bölü 2 49. Artı 6 santim verdiğimiz zaman dizimizin ölçüsünü bulmuş oluyoruz. 55 santime işaretimi aldım. Bazı takipçilerim mezur, gönye, cetvel alamadıklarından ve bu işe başlayamadıklarını açıkladılar. Gönyeniz yoksa bu şekilde önce kendinizden tarafa olanı ölçüye alın. Boy ölçüsünü, basen düşüklüğü ölçüsünü, paça ölçüsünü aldıktan sonra aynı şu şekilde yaptığım gibi, şu anda gördüğünüz gibi bir de karşı taraftan aynı ölçüleri aldığınız zaman cetvelinizi de bu şekilde koyarak çizdiğiniz zaman aynı gönye ile almış gibi çizginin gönyesini, dik açısını bulmuş olacaksınız. Şu anda dik açı yaptım. Gönyem olmadan yaptığım için önce kendimden tarafa olan ölçüleri daha sonra karşıdan. Şimdi basen ölçümüzün 1/4 neydi arkadaşlar? 25 santim. 2 santim bolluk verdim. Havuç paça olacağı için basen kısmı bol olacak. 2 santim bolluk verdim. 1 santim dikiş payı verdim. Ve artı ön A için 4 santim karşıya doğru işaretledim. Gördüğünüz gibi arka için boşluk bırakmıştım. Aynı ölçüyü 28 santimi karşı tarafa doğru yine aldım. Yan taraftan yukarıya doğru çizgimi oluşturdum. Şimdi 4 santim çıkmış olduğum noktanın yukarısına doğru bir 4 daha çıktım. Buradan yukarıya doğru ön A çıkışı olacak. Ben eşel mezurla çalıştığım için pistolemle çiziyorum. Sizler kalıba çıkartırken riganızın uç kısmıyla çizeceksiniz bu kısmını. Riganız yoksa ne yapacaksınız? Elinizle de çizebilirsiniz. Önü çizerken yarım santim içe doğru çizdim. A'da çıkmış olduğum nokta ile yandaki çizgiyi 2'ye bölüyorum. 28 artı 4 santim çıkmıştım. 2'ye böldüm. 16 santim. Yandaki çizgiden 16. Beldeki yan çizgiden yine ortaya doğru 16. Dizden yine ortaya doğru 16. Paçadan ortaya doğru 16. Yan çizgimden, dik çizgimden ortaya doğru 16 santimi buldum. Bu bizim düz ip çizgimiz. Aynı zamanda ütü hattımız. Kumaşa yerleştirirken bu çizgiyi dikkate alarak çizeceğiz. Eğer bu çizgiyi düz çizgi olarak kumaşa yerleştirmesek paçamızda dönme olur. Şimdi diz genişliğimiz 46 santimdi. Yarısı 23 santim. 23'ün yarısı 11,5. 11,5 sağ ve soluna dağıttım. Ütü hattının sağına ve soluna. Paçamız 30 santimdi. Yarısı 15. 7,5 santim sağına ve soluna işaretleyerek paça çizgimi de oluşturdum. Paçayla diz arasını düz cetvelimle çiziyorum. Yine yan tarafta da aynı şekilde paçayla diz arasını düz cetvelimle çizdim. A kısmına gelince ben pistolemle alıyorum. Siz yay cetvelinizle alacaksınız. Kalıba çıkartırken veya kumaşa çizerken. Pistolemle çizdim. Pistolemin
Kavisli kısmını yukarı doğru getirerek, dikkat edin bu şekilde, yine kavisli kısmını içe doğru getirerek dizle basen hizasına getirerek çiziyorsunuz. Ancak bu kısmının bol olmasını istiyorsanız düz cetvelinizle de alabilirsiniz. Düz çizgiyle arasında yarım santim, 7 milim falan kadar bir fark oluyor. Şimdi belimizin ölçüsü 19 santim, 4'te 1'i 19 santim. Pili çalışacağız 1 adet. 1 adet olduğu için 5 santim verdim. 2 adet yapmış olsaydık 4'er santimden 2 tane vermiş olacaktım. 19 artı 5 santim 24 ediyor. Birer santim dikiş payı. 26 santime işaretimi aldım yanda. Bu almış olduğum noktayla basendeki çizgiyi kavisli bir şekilde birleştiriyorum. Bu şekilde elinizle de birleştirebilirsiniz. Pistolemle kavisli kısmıyla basen çizgimi oluşturdum. Siz yay cetvelinizi kullanarak çalışacaksınız. Şimdi ön belde 2-2,5 santim kadar düşüyorum. Yukarıdaki çizgiden 2,5 santim düştüm aşağıya. Bu noktayı yan belde sıfırlayarak elimizle de çizebiliriz kavisli bir şekilde. Bu şekilde yay cetvelinizle de çizebilirsiniz. Ütü hattımızın bulunduğu noktadan yana doğru 5 santim pili payını işaretimi alıyorum. 5 santim pili payı işaretimi aldım. Şimdi arka ağ çıkışı için önde kaç santim çıkmıştık hatırlayalım. 4 santim. 2 katı 8 santim. Ön ağdan sonra 8 santim işaretimi aldım. Dizde 2,5 santim işaretimi alıyorum. Paçada yine 2,5 santim arka için işaretimi alıyorum. 2 santimli verebilirsiniz. Ben 2,5 santim verdim. Dikiş payını 1,2 olarak dikeceksiniz. O şekilde verebilirsiniz. Yine yan tarafta da aynı şekilde 2,5 vererek işaretimi aldım. Basen kısmına gelince basen kısmında da aynı şekilde 2,5 santim işaretimi aldım. Arka ortadan yana doğru basen ölçümüzün 4'te 1'i 25 santim, 1 santim bolluk 26, 2 santim dikiş payı 28 santime arka ortadan yana doğru işaretimi belirledim ve işaretimi aldım. 28 santim arka ortadan, yani ön ortadan, orası aynı zamanda arka orta olmuş olacak. Yana doğru 28 santimi işaretimi aldım. Yukarı doğru pistolemi dizden başlayarak basene doğru çıkmış olduğum noktada önce kavisli kısmı içe doğru, daha sonra dışarı doğru çizerek basen hattında çizdim. Bu çizgiyi yukarı doğru taşıdığımda belde 3 santim çıkmış oldum. Bel ölçümüzün 4'te 1'ini hatırlayalım, 19 santim. 3 santim arka pens payı veriyorum. 2 santim dikiş payı, 19, 3 daha 22, 23, 24 santime işaretimi aldım. Bu noktadan yukarı 4 santim arka bel çıkıntısı verdim. Çıktığım noktadan yan beli sıfırlayarak birleştiriyorum. Belimi oluşturdum. Bel ölçümü 2'ye bölerek pensimin bulunduğu noktayı işaretlemem gerekiyor. Pensimin bulunduğu noktayı işaretledim. Sağına ve soluna 1,5 santim işaretimi attım. Arka pens boyu ölçüm 9 santim olacak. Boyutunu da işaretledim. Şimdi dizde 2,5 santim çıkmıştık. Paçadan dize kadar olan bölümü yine cetvelimin düz kısmıyla, iç yanda da yine cetvelimin düz kısmıyla çizdim. Dizle basen arasını riganızın eğri kısmıyla, ben pistolemin eğri kısmıyla alıyorum. Cetveliniz yoksa ne yapacaksınız? Elinizle de yapabilirsiniz. Önemli olan yandan basen çıkışının işaretini vermiş olmanız yeterli. Şimdi dizle ön ağ boyutunu ölçüyorum. Aynı ölçüyü arkada da alacağım. Arka daha kavisli olduğu için 1-1,5 santim kadar eğimi aşağıya doğru açısı farklı düşüyor arkadaşlar. Bunu bu şekilde ölçerek orayı önle aynı yapmamız gerekiyor. Çıkmış olduğumuz noktayla arka belde işaretimizi aldığımız ve çıktığımız noktayla birleştiriyoruz. Arkaya 3 santim 2 santim dikiş payı ileride açmayı düşündüğünüzde
vermek isterseniz ne yapacaksınız? Ön ağ çıkış noktamızdan yukarı doğru olan noktadan başlayarak bu şekilde cetvelimi yerleştirdiğim gibi bu noktadan 0 tutarak bele doğru 3 santim arka bel için pay ayrıca verebilirsiniz. Vermeyebilirsiniz de. Bu şekilde pantolonumuzu tamamladık. Dikiş dikeceğiniz yerin işaretini T'leyerek gösteriyorum. 2 santim çıkmış olduğunuz noktanın ucundan değil iç kısmından dikeceksiniz. A kısmından başlayarak basen kısmından sonra yukarı doğru bele doğru 2 santime doğru çıkarak dikeceksiniz. A'da 1 santimden başlayarak. Paçamıza da 3 santim pay verdim. Paçamı keserken sağa doğru bir eğim yaptım. Yarım santim daha sonra kestim. Şimdi keserken arka dış çizgiden kesiyorum, dikkat ederseniz. Burayı alırken çok dikkat edin. Önü kesip atmayın. Önü kurtarmamız lazım. Önü kesiyorum. Daha sonra arka beli kesiyorum. Keserken pens payımın çıkıntısını vererek kestim. Dikkat ederseniz orada bir tepe oluşacak. Yan kısmını kestim. Keserken yine bakın makasımı sola doğru eğim verdirdim. Paça katlandığı zaman kasma yapmaması için. Katladığınız zaman kenarlara bakın. Eksiklik varsa orada paça düzgün olması gerekiyor. Makasınızı bu şekilde yana doğru katlama paylarını keserken yarımşar santim açın. Ütü hattımızın çıtını atıyorum. Belde de yine aynı şekilde ütü hattının çıtını atıyorum. Ütü hattının arkaya doğru geçmesi için iğnemle işaretimi aldım. Arkaya doğru çevirdim. İğnenin işareti bulunduğu yerlerden işaretimi alarak cetvelimi de şimdi yerleştirdim ve ütü hattımı, düz ip çizgimi çiziyorum. Bu bizim düz ipimiz ve ütü hattımız. Arkada da dikiş dikeceğimiz fazla payı verdiğimiz yerin işaretini aldım. Şimdi tek katını kaldırıp burayı kesmem gerekiyor. Kumaşa bu şekilde yerleştirip bu şekilde kesmeyeceksiniz tabii ki. Ayrı ayrı da yapabilirsiniz. Aynı ölçüleri önce ön bedeni çıkartıp daha sonra arka bedeni çıkartabilirsiniz. Ben burada 2 kat nasıl çıkartıldığını göstermek için bu şekilde yaptım arkadaşlar. Önce ön ölçülerini, daha sonra da arkayı aynı şekilde verdiğim şekilde çalışabilirsiniz. Şimdi önü düşüş yerime, göbekteki düştüğüm çizgiyi kesmeden önce pili payımı 5 santimi üst üste getirerek katladım. Çünkü düz kesmiş olsaydım orada aşağıya doğru eğim olduğu için penste yanlış bir kesim olacaktı. Katladıktan sonra kesiyoruz. Şimdi açacağım burayı. Açtığım zaman göreceksiniz orada bir tepe oluşacak. Pilili, pensli yerleri keserken bunlara dikkat ederek keselim. Şimdi ön bedeni keserek çıkartıyorum. Yine keserken bakın sola doğru döndürdüm. Paçamı çizerken, keserken arkada da aynı şekilde makasımın burnunu eğim verdirerek kestim. Kastırma yapmaması için. Önü alırken ön çizgimizi bakın görüyorsunuz orada. Pili payımın işaretini alıyorum. Gördüğünüz gibi katlarken bu şekilde bir çıkıntı oluyor orada. Bu nedenle düz kesersek hatalı bir kesim olmuş olacaktı. Ön çizgimizi ilk çizdiğimiz yerden keserek alıyorum. Ön bedenimizi de çıkartmış olduk. Ön bedenimizin üzerine notumuzu düşelim. Arka bedenimizin üzerine de notumuzu düşelim. Yan çıtları atalım. Dikerken bu çıtlar aynı noktada birleşmezse yine paçada dönme olur. Bunlara çok dikkat edelim. Arka pens boyutumuz 9 santimdi. 9 santime işaretimi aldım. Beli 2'ye böldüm. Arkayı bir kez daha gösteriyorum. A'dan 1 santimden başlayarak basenden sonra bele doğru 2,5 santim dikiş payı vererek dikeceğiz. Arkayla ön yanı ölçtüm. Arada 2 milim kadar fark var. Bunların rutuşunu yaparak belimizin yan boy ölçümüzün
ölçülerini tam olarak alalım. Şimdi fermuar patletimizi tam olarak almış olsaydık buraya 4 santim pay vermiş olacaktık. Patleti ayrı çalıştım. Bu noktadan yukarı doğru ölçüyorum. 18 santim fermuar boyu çalışacağız. 22 santim boyutunda büyük, 4 santim büyük patlet alıyorum. 2 katı 8 santim katlandığında 4 santim olacak şekilde U şeklinde bir parça aldım. Bir tanesi 2 kat, bir adedi tek kat. Ön pensimi katlıyorum. Kemerimizi alacağız şimdi. Ön pilimi katladım. Arka pensimi katlıyorum. Yan yana 2 santim üst üste dikiyormuş gibi iğneliyorum. Düz kemer şeklinde değil de beli saran kemer istiyorsanız bunu bu şekilde yapmanız gerekiyor. Pilimi katladım. Arka pensimi de katladım. Yan dikişimi üst üste dikmiş gibi 2 santim oturtarak iğneledim. Bel kısmının alt kısmına boş bir kağıt yerleştirerek belimin kopyasını alıyorum. Şu an belde 1 santim pay olduğu için çizmiş olduğum çizgiden 1 santim aşağısından kemer payımı vermem gerekiyor. Arka ortanın çizgisini yukarıya doğru belirledim. Önü de bu şekilde belirledikten sonra çizmiş olduğum çizginin altından 1 santim altından kemerimin bitmiş ölçüsünü alıyorum. Çünkü neden? Belde 1 santim pay vardı. 1 santim dikilince kemerimiz alta doğru düşeceği için alttan almamız gerekiyor. Bu noktayı çizdikten sonra 4 santim kemer ölçümü vereceğim. Kemer ölçüm net 4 santim demiştim. Netini alıyorum. Kumaşa keserken çevresinden 2 santim geniş alarak tel alayacağım için 2 santim geniş keseceğim. Sizler de bu şekilde çalışın. Arka ortayı çizdim. Ön ortayı da çizdim. Alttaki noktadan aşağıdaki çizmiş olduğum kavisli noktadan yukarı doğru, bu noktadan yukarı doğru 4 santim işaretimi alarak belimin kemerinin yüksekliğini ayarlıyorum. Burada belimin ölçüsüne bakıyorum. Bel ölçüm 4'te 1'i 19. Şimdi alttaki çizgiden yukarı doğru 4 santim işaretimi aldım. Önden arka ortaya kadar baktığımda 19 santimi, belimizin 4'te 1 ölçüsü 19 santimi görmemiz gerekiyor. 19 santimi işaretliyorum. Arka ortayı belirledim. Çizgimi de belirledikten sonra arka ortayı dilerseniz kumaş katlı da alabilirsiniz. Ancak arka bedene pay verdiğimiz için ileride açılmasını düşünürseniz arka kemerin de ortasını payla almanızda yarar var. Öne de 5 santim patlet payı olacağı için düğme payı 5 santim artı kemerimi uzattım. Kemerimi bu şekilde tamamladım. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımdaki diğer videolarda da daha farklı kalıba dair, dikişe dair ipuçları, püf noktaları bulacağınızdan emin olabilirsiniz. Bana sormak istediğiniz dikişe dair sorularınızı yorumlar bölümünden bana yazabilirsiniz. Yorumlarınızı severek okuyorum. Bundan sonraki videomda şu an çalışmış olduğumuz pantolonumuzun seri çalışmasını izleyebilirsiniz. Seri çalışmasını öğrenmek için kanalımı ziyaret etmeyi unutmayın. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.